Merhaba sevgili ikinci sınıf öğrencileri. Bu videomda size çarpma işlemi konusunu anlatacağım. Çarpma işlemi nasıl yapılıyor? Alt alta ve yan yana nasıl yapıyoruz? Alıştırmalar yapacağım. Devamında çeşitli problemler de çözeceğim. Hemen başlıyorum. Çarpma işlemini örnek bir problem üzerinde anlatmak istedim. Önce problemimizi okuyalım. Bir kalemin fiyatı 5 liradır. Ezgi bu kalemlerden 6 tane alırsa kaç lira ödemesi gerekir? Şimdi normalde biz bunu ne yapıyoruz? Toplama işlemiyle yapıyoruz. Yani bir kalem 5 lira. Diğer kalem de 5 lira. Diğeri de hepsi 5 lira. Normalde biz bunları şöyle toplamayla yapıyoruz. 6 tane 5'i toplayıp değil mi? Bu şekilde yapabiliriz. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ve kalemlerin hepsinin 30 lira olduğunu anlarız. Bakın hep aynı rakamları, aynı sayıları topladık değil mi? Çünkü kalemlerin fiyatı aynıydı. İşte bu kadar uzun toplama işlemini kısa yoldan çarpma ile yapabiliyoruz. Nasıl? 6 tane kalem var. O zaman şöyle diyoruz. 6 çarpı ve kalemlerin bir tanesi 5 lira olduğu için 6 çarpı 5 diyoruz. Okurken şöyle de okuyabiliriz. 6 kere 5, 6 tane 5 veya 6 defa 5 diyebiliriz. 6 tane 5'i sayacağız yani. Aynı buradaki gibi. Zihnimizden sayabiliriz. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ve 6 tane 5'in 30 lira olduğunu bu şekilde anlayabiliriz. İşte bu şekilde çarpma işlemi demek aslında aynı olan toplamaları kısa yoldan göstermek demek. Çarpma işleminde buradaki terimlerin anlamları, daha doğrusu isimleri neler? Buna çarpan diyoruz. Çarpan sayı. Diğeri de çarpan. Bunun ismi. Ve sonuç bölümünde yani bulduğumuz sonuca da çarpım diyoruz. Çünkü bu isimlerle ilgili zaman zaman karşınıza çeşitli problemler çıkabilir. Peki bu çarpma işlemini alt alta yapabiliyor muyuz? Tabii ki yapabiliyoruz. Evet, kalemlerin bir tanesi 5 liraydı. 6 kalem değil mi hesap edeceğiz? Çarpma işlemi işaretini koyuyoruz. Ve 6 defa 5 30 oluyor. Alt alta da bu şekilde yapıyoruz. Şimdi biraz alıştırma yapalım, sonra sorular da çözeceğiz. Bakın 3 çarpı 4. Ne demek bu? 3 tane 4 demek yani. 3 defa dörder dörder sayacağız demek. Bunu zihnimizden sayabiliriz. Bakın 4, sonra 8, sonra 12. Bakın 3 defa saydım. 4, 8, 12. Yani sonuç kaç oldu? 12. 8 çarpı 2. 8 tane 2 demek bu. Yani ikişer ikişer sayacağız demek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. İşte 16 oldu. 8 kere 2 16 oluyormuş. Zaten bu çarpmaları sıkça yapacaksınız. Yaptıkça tekrar tekrar böyle yazmanıza gerek kalmayacak. Çünkü 8 kere 2'nin 16 olduğunu hemen anımsayacaksınız. Ya da çarpım tablosu dediğimiz böyle çarpmaların alt alta yazıldığı tablo var. Oradan da çalışabilirsiniz, ezberleyebilirsiniz kısa yoldan hemen yapmak için. Mesela 7 kere 5'in 35 olduğunu ben hemen anımsıyorum. Çünkü çarpım tablosunu biliyorum ya da sıkça çarpma yaptığım için artık zihnim alışmış. 7 kere 5 35 yazıyorum. İsterseniz gösterelim yine. 7 defa 5 sayıyoruz yani. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Her seferinde yazmadan da sayabilirsiniz. Hani parmaklarınızla hesap edebilirsiniz. Zihninizden sayabilirsiniz. Ben sizlere göstermek için böyle yazıyorum. 7 çarpı 3. 7 kere 3. 7 tane 3 sayacağız demek ki. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Üçer üçer sayacağız yani. Şimdi biraz da alt alta yapalım. 8 çarpı 3 demek 8 tane 3. 8 kere 3 demek. Yine az önce 7 tane 3'ü saymıştık. Bakın 21. Sonra bir daha sayarız. 24. Yani 8 tane oluyor. Böylece 8 kere 3'ün 24 olduğunu anlarız. 6 defa 4. Bu kez de yazarak göstereyim. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Evet, cevap 24 oldu. Bakın aslında çarpma işlemini ritmik sayma yaparak buluyoruz değil mi? O zaman şunu yapmalıyız. İkişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder, beşer beşer saymaları iyice öğrenmeliyiz yani. 9 kere 5. 9 tane 5 kaç eder? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 9 kere 5 45 eder. Şimdi biraz da problemler yapalım.
karşımıza çarpma işlemiyle ilgili çıkabilecek çeşitli problemler yazdım. Şimdi birinci sorumuz şöyle. Ali her gün 4 sayfa ödev yapıyor. 8 günde kaç sayfa ödev yapmış olur? Evet, şöyle yapıyoruz. 8 günde hesaplayacağız değil mi? 8 çarpı 8 defa dörder dörder sayacağız yani. Her gün 4 sayfa yapıyor. Şimdi sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Demek ki 8 kere 4 32 oluyormuş. Yani 32 sayfa ödev yapmış oluyor. Bu şekilde sorumuzu cevapladık. Bir trende 6 vagon var. Her vagonda 5 pencere olduğuna göre trendeki pencere sayısı kaçtır? 6 tane vagon varmış ve her vagonda 5 pencere var. 6 defa 5'i sayacağız. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Demek ki 30 pencere varmış trenin hepsinde. Bütün vagonlarda. Bu şekilde cevabı yapmış olduk. Diğer sorumuza bakalım. Bir çiftlikte 9 tavuk ve 5 inek var. Çiftlikteki hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır diyor. Ayakları hesap edeceğiz. Fakat ineklerde 4 tane ayak oluyor biliyorsunuz. Tavuklarda 2 tane. O zaman ayrı ayrı hesaplayacağız. Sonra bunları toplarız. 9 tane tavuk var. Yani tavuklarda 2 ayak olduğu için bu kez alt alta yazarım isterseniz. 9 kere 2 yapacağız. 9 çarpı 2. İkişer ikişer sayıyoruz yine. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 9 defa saydığımızda tavukların ayakları 18 tane oldu. Şimdi inekleri hesaplayalım. 5 tane inek vardı ve ineklerde 4'er ayak oluyordu. 5 ile 4'ü çarpıyoruz. 4, 8, 12, 16, 20. İneklerin ayakları da 20 tane oldu. Ve ne diyordu? Toplam ayak sayısı. Ayak sayıları toplamı kaçtır diyordu. İneklerin ayaklarıyla tavuklarınkileri topluyoruz. 20 ile 18'i. 0, 8 daha 8, 2, 1 daha 3. Toplamda bu hayvanların ayakları 38 oldu. Şurada 2 soru var. Önce şunu yapalım. Çarpma işlemiyle ilgili böyle sorular da karşınıza gelebilir. Mesela 3 sayısının 6 katı ile 4 sayısının 4 katının toplamı kaçtır? Şimdi 6 katı dediğinde çarpma işlemi aklımıza gelmeli. Hani bir sayının şu kadar fazlası dediğinde toplama düşünüyoruz. Ya da bir sayının şu kadar eksiği dediğinde çıkarma yapıyoruz. Şu kadar katı dediğinde de çarpma yapmalıyız. 3'ün 6 katı yani. O zaman 6 ile 3'ü çarpabiliriz. 6 defa 3 saydığımızda 3, 6, 9, 12, 15, 18. Bunu bulduk. Sonra 4 sayısının 4 katı. Yani 4 ile 4'ü çarpacağız. 4 kere 4, 4, 8, 12, 16 oluyor. Ve bunların toplamı diyordu. Yani 18 ile 16'yı toplarsak sorumuzun cevabını göreceğiz. 8, 6 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 1, 1 daha 2. Bir de elde vardı 3. Cevap 34 oldu. Bakın az önce size göstermiştim hani çarpan, çarpan ve çarpım kelimeleri. İşte bunlarla ilgili bir soru. Bakın çarpanlardan birinin 6, diğerinin 2 olduğu işlemde çarpım kaçtır? Hani çarpma işlemini hatırlayın. Birinci sayı çarpan, diğer sayı da çarpan ve sonuç kısmı çarpım oluyor değil mi? Çarpanlardan biri 6'ymış bakın. Diğeri 2. Ve ne kaldı? Artık sonucu bulmak kaldı. 6 defa 2 saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12. Demek ki çarpım 12 oluyormuş. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.